Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli bir püf noktadan bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin sonbaharda çiçek açabilmesi için şimdi yapmamız gereken birkaç önemli püf nokta var. Bunun için bugün aloe vera kullanacağım. Aloe vera orkide bakımında kullanabileceğiniz en doğal ve en faydalı gübredir. Aloe vera jeli ile nasıl gübre hazırlanır ve orkideleri nasıl kullanılır? Bunu sizlere bugün iki farklı yöntem ile göstereceğim. İlk olarak aloe vera yaprağını ince dilimler halinde kesiyorum. İnce dilimler halinde kestikten sonra ilk olarak çiçek dalı olan fakat çiçeği dökülmüş olan orkideleri nasıl kullanacağımı göstereceğim. İkinci yöntemde de hiç çiçek dalı olmayan orkidelerinize sonbahar ayında çiçek açmasını teşvik etmek için hangi şekilde kullanacağımı göstereceğim. Bu şekilde ince dilimlere ayırdım. Bunu bir kavanozun içerisine koyuyorum. Bu kavanozun içerisine normal içme suyu koyacağım. Sizler evdeki çiçek sayınıza göre bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Bir gece yani 12 saat kapağını kapatıp dinlendiriyoruz. 12 saat sonrasında evdeki bütün çiçeklerinize bu sıvı bitki besinini gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Aloe vera jeli çiçeklerin coşmasına, yeniden çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur ve yaprak ve kök çıkarımını da kolaylaştırır. Evet, şimdi dinlenmesi için bir köşeye bırakıyorum. Orkidelerin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için ilk olarak daha önce çiçek dalı olan ve dalı bu şekilde sararan orkide dallarını kesmemiz gerekiyor. Ve bu dalı kestikten sonra orkidenin yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracağız. Özellikle uzun süre budama yapılmayan orkidelerde maalesef bu dal bu şekilde sararabiliyor. Bu yüzden budamayı geç yapmayın. Çiçeklerini döker dökmez. Bu çok önemli bir püf nokta. İkinci olarak eğer orkidenizin çiçekleri döküldü ve siz budama yapmadıysanız uçtan hafif bu şekilde sararmaya başladıysa hiç zaman kaybetmeden hemen dalı budamanız yani kesmeniz gerekiyor. Bakın bunlar boş boğumlar yani çiçekleri dökülen orkide boğumları. Budama yaparken ilk çıkan bakın ilk çiçeği dökülen boğum yeri burası yani boş boğum ve diğer alttaki boğum da dolu boğum. Her ikisi arasından keskin bir makas ile keseceğim. Bu şekilde kestim. Bakın sadece dolu boğumlar kaldı. Bu elimde gördüğünüz boş boğumlar yani tekrar çiçek dalı çıkmaz. Bu orkidenin dalının sararmasının devam etmemesi için ben üzerine biraz toz tarçın döküyorum. Çok fazla değil, sadece uç kısmına antioksidan özelliği olduğu için bu kısmın dalın sararmasını engelleyecektir. Fakat eğer siz dalı çok uzun süre budamadıysanız ve dalın bir kısmı yarısı sarardıysa bu dalı kurtaramayabilirsiniz. Bu yüzden budama yaparken geç kalmayın. Bu da ikinci püf noktaydı. Üçüncü olarak orkidelerinizin bu şekilde çiçek dalı var ve budama yaptınız. Boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için ilk olarak birinci yöntemimiz aloe vera jelini sizlere göstereceğim. Aloe vera yaprağı içerisinde bu şekilde bir jel var ve bu jel özellikle hormon etkisi görüyor. Yani orkidelerinizin boğum yerlerine siz haftada 2 kere sürdüğünüz zaman boğum yerlerinin yumuşak olmasına ve yoğun nem alıp kısa sürede buradan yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Özellikle sonbahar ayına gireceğiz. Bak, özellikle orkideler yılda 2 kere çiçek açar. Bir ilkbahar, diğeri de sonbahar. Bu yüzden orkidelerinizin sonbahar ayında çiçek dalı çıkarabilmesi için hemen budama yapıp bu yöntemi uygulayın. Bu yöntem bir ay sonrasında size sonuç verir. Yani hemen 2-3 gün içinde sonuç vermez. İkinci olarak isterseniz ya aloe vera dalına sürüp çiçek dalı çıkarmasını beklersiniz ya da bu şekilde bakın halka şeklinde kesip direkt dalın üzerinde de bekletebilirsiniz. Bu şekilde kuruyuncaya kadar kalabilir. Hiçbir sakıncası yok ve daha sonrası nasıl sonuçlar gösterdiğini de göstermek istiyorum. Bakın eğer düzenli olarak
bu jeli sürdüğünüz zaman hormon etkisi göreceği için bakın bu şekilde boğum yerlerinden küçük filizler çıkarmasına, yani yeni çiçek dalı, yan dal çıkarmasına yardımcı olur. Bu da orkidelerinizin sonbahardan itibaren bol bol çiçek dalı çıkarmasını sağlar. Yine bakın biraz önce budadığım dalın ilk budamış olduğum dalları bunlar. Yani genelde boğum yerler üst boğum yerlerinden çiçek dalı çıkar. Yani alt boğum yerlerinden çiçek dalı çıkmaz. Bu yüzden daha çok üst boğum yerleri sürmeniz gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere bakın bu şekilde çiçekleniyor. Bunlar da daha önce yine aynı yöntemle budama yaptığım ve belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri verdiğim ve aloe vera jeli sürdüğüm bir orkidem. Gördüğünüz üzere boğum yerlerinden gayet canlı ve sağlıklı yan dal çiçek dalı çıkarabiliyor. Aloe verayı ikinci yöntem olarak hiç çiçek dalı olmayan orkidelerimiz varsa ve hiçbir şekilde orkide çiçek dalı çıkarmıyorsa bunlar için kullanacağız. Yani orkideniz hiç çiçek dalı çıkarmıyorsa orkideler için aloe verayı bir sıvı bitki besini, yani jel suyu olarak verebilirsiniz. Bakın videonun başında göstermiştim. 12 saat dinlendirdik ve beklettik. Böylelikle ince parçalara ayırdığımız aloe vera jeli direkt suyun içerisine gitti ve bütün vitaminlerini verdi. Bu yöntemde her bir saksı için 5 ya da 6 yemek kaşığı vermeniz yeterli. Orkidelerinize 5 ya da 6 yemek kaşığını verdikten sonra 20 gün arayla tekrar verebilirsiniz. Yani bunu sık sık vermeyin, fakat 20 günde bir bu sıvı bitki besini vermeniz özellikle sonbahar ayında orkidelerinizin kısa sürede yeni hiç çiçek dalı olmayan orkidelerin sıfırdan çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Bu benim uzun yıllardır kullandığım bir yöntem ve çok faydasını gördüm. Mutlaka denemeye çalışın. Fakat kesinlikle bu jeli günlerce bekletmeyin. Bir gece bekletmeniz yeterli oluyor. Küçük parçalarını da üzerinden alabilirsiniz. Bu şekilde çiçekli ya da çiçeksiz orkidelerinize de bu sıvı bitki besinini verebilirsiniz. Eğer orkidelerinizin çiçekleri varsa yine vermenize bir sakınca yok. Ve bu şekilde bol bol orkideleriniz çiçek açacaktır. Umarım bu anlattığım videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Eğer zil sesini açık konuma getirmediyseniz videolarımdan anında haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.